Horovax TV'den herkese merhaba. Bugün yine Rado'nun Captain Cook modelinin özel bir versiyonu ile karşınızdayız. Zannediyorum 3. kez bir Rado Captain Cook'u burada ekranlarımızda göstereceğiz. Aynen. Bu yoğun ilginin sebebi nedir? Gerçekten kanalımızda ilk defa aynı marka ve modelin 3. videosunu çekiyoruz. Ben bu konuda aslında memnunum çünkü saatin kendisini çok sevdiğim için hoşuma gidiyor yani defalarca anlatabilirim. Bunun arkasında yatan nedenlerden tabii bahsetmek gerekirse bir Rado Captain Cook konsept olarak okurlarımızdan, takipçilerimizden çok fazla talep gören, hakkında çok fazla soru aldığımız bir modeldi. Bu bakımdan sıklıkla yer verdik diğer marka modellerine nazaran. Bir de sürekli olarak kendini yenileyen bir ürün grubu. Yani bir konsept, bir platform haline geldi. Kısaca onun da tarihinden bahsedersek aslında daha iyi mevzuyu anlatabiliriz diye düşünüyorum. Rado Captain Cook, Rado'nun 1968 ile 1974 yılları arasında ürettiği ve sadece yaklaşık 8.000 adetle sınırlı kalan özel bir dalgıç saati aslında. Oldukça az bir üretim adedi. Oldukça az bir üretim adedi. 2017 senesinde Rado Captain Cook modelini Revival yani yeniden tasarladı. Saat camiasındaki popüler ismi Reissue, Remake, Revival bu tür şeyler var. Çok da başarılı bir iş yaptı. Çok da başarılı bir iş yaptı. Güzel bir iş yaptı. Bir de şöyle yani tabii o dönem heritage trendi de her zaman olduğu gibi çok popüler ve bu konuda faaliyet gösteren, bu konuda ürün üreten markaların da tabii büyük bir avantajı var. Rado'nun buna kayıtsız kalmayacağını ben de zaten tahmin etmiştim. Captain Cook'un aslında güzel özelliklerinden bir tanesi Rado bu saati revival ederken, yeniden tasarlarken hem 37 milimetrelik neredeyse orijinal modelin aynısı denebilecek bir platformu sundu. Aynı zamanda modern kabul edilebilecek 45 milimetre çapında büyük bir saat de sundu. Yani böylece hem revival, heritage tarzı ürünlerin meraklılarını bir şekilde çekti. Aynı zamanda klasik bir tasarımı modern malzemeler ve boyutlarla yaşamak isteyen kullanıcıları da unutmadı ve bir alternatif de bu kanalda sundu. Burada Rado'nun yaptığı işi stratejik açıdan şöyle yorumluyorum. Markaya yeni ve belki biraz da genç bir kullanıcı kitlesi kazandırmak için. Doğru. Çünkü 10 sene önce saat zevkime, saat tercihlerime baktığımda çok daha büyük çaplı saatleri tercih ettiğimi görüyorum. Evet, saat sektöründe genel olarak bir küçülme söz konusu ama o zamanlar için yani 20'li yaşlardan bahsedersek biraz daha iddialı, biraz daha sportif görüntüsüyle öne çıkan modeller yakın markajıma giriyordu. Bu anlamda Captain Cook aslında güzel bir sentez oluşturmuş. Yani hem modern, sportif bir saat hem tarihsel olarak belli bir dokuyu, aynı zamanda Rado'nun teknolojik mirasını da modele enjekte edebilmişler. Ki bugün karşımızda olan model zannediyorum limitli üretim. Kaç adet limit söz konusu? 1962 adet limitli. Peki bu model özelinde konuşursak hangi farklarıyla öne çıkıyor? Rado Captain Cook hem malzeme açısından hem kasa çapı açısından hem de renk açısından birçok varyanta sahip olduğu geride bıraktığımız yıllar zarfında. 2019 senesinde 42 milimetrelik bir versiyonu çıkmıştı. 2020'de bu versiyonun bronz versiyonu çıktı. Bronz hali çıktı. Hatırlarsın. Onu da incelemiştik. Doğru. Çok güzel saatlerdi gerçekten. Bence hatta klasik Heritage Diver konusundaki en başarılı bronzlardan biriydi. Geçtiğimiz sene Rado Captain Cook, Rado'nun aslında saatçilik sektöründe en iyi tanındığı alan olan materyallerle ilgili bir çıkış yaptı ve yine Rado'nun patentli seramik alışımı olan high-tech seramikten üretilmiş saatler ortaya çıktı. Bu tabii koleksiyonun biraz daha modern yüzünü temsil ediyordu ve tasarım detaylarına baktığımızda da aslında klasik Captain Cook'tan farklı olarak işte perfore kadranlar, siyah renklerin kullanılması, işte karartılmış mekanizma parçaları, koyu renk kadranlar gibi detaylar karşımıza çıkmıştı. Bugün 1962 adet limitli olan model de yine mat siyah high-tech seramikten üretilmiş bir kasaya ve bileziğe sahip. Şimdi kasa özelinde konuşursak 43 milim çapta genişlik değeri ve 14.6 milimlik bir kalınlık değeri söz konusu. Doğru. Bu anlamda tabii yani skalanın sportif yönünde yer alıyor. Kesinlikle. Sene oldu 2023 neredeyse ve artık saat sektörünün eskimeyen, ilk günkü yeni görüntüsünü koruyabilen materyaller bulması konusunda zannediyorum seramik ulaşabildiğimiz en iyi sonuçlardan bir tanesi. Kesinlikle. Çizikleri olan dayanıklılığıyla ilgili. Şu ana kadar kırılmayla ilgili bir duyum almadım ben. Rado'nun zaten en iyi yaptığı işlerden biri de bu özel seramik kasalar ve bilezikler. Aynen. Şimdi iskeletleştirilmiş bir kadran söz konusu. Ama burada aslında kadranın üzerinde ekstra yine camdan bir kadrandan bahsediyoruz. Çünkü indisler ve yazılar o ekstra tabakaya uygulanmış. Şimdi iskelet kadran direkt olarak benim aklıma okunmayla ilgili bir takım zorlukları çağrıştırıyor. Ama bu saatte öyle bir durumla karşılaşmadım. Kesinlikle. Akrep ve Yelkovan son derece kolay bir şekilde her koşulda, her ışık koşulunda da okunabiliyor. Üzerindeki Luminova siyah renkli olduğu için daha az, görece daha az parlıyor. Daha kısa sürede parlaklığını yitiriyor ama yine de
orada en azından varlığını biliyoruz. Tabii bu arada görsel manada o önemli. Siyah süperluminova dolgu bence saatin gündüz ortamında, gündüz koşullarında okunabilirliğini müthiş etkiliyor. Master of Materials, yani malzemelerin efendisi şeklinde iddialı da bir mottoları var aslında ama kesinlikle bence bu mottonun arkasını doldurabilecek de bir geçmişe sahipler. Rado Diastar'ların tungsten, karbitten yapılmış kasalarını sen belki hatırlamazsın ama yaşı biraz daha bana yakın ortaya çıktı. Olanlar muhtemelen hatırlayacaktır. Gerçekten çizilmesi imkansız, son derece sert, cam parlaklığında kasalardı ki eminim hala o saatlerin kasaları hasarsız bir şekilde duruyordur. Bu high-tech seramik de yine Rado'nun geliştirdiği, çizilmeye karşı son derece mukavim ama darbeler karşısında kolay kolay kırılmayan özel bir alışım. Tabii saatin kadranı perfore olunca altındaki mekanizmanın mimarisi de önem kazanıyor. Ve yüzey işçiliği özellikle. Ve yüzey işçiliği önem kazanıyor. Burada bu saate özgü bir mekanizma kullanmış Rado. Aslında bakacak olursanız mekanizmanın teknik özellikleri konusunda çok büyük bir fark yok. Bu mekanizmanın kozmetik özellikleri burada ön plana çıkıyor. Kalibre R808 diye bir mekanizma var. Bunun yine Nivacron kıl zemberi, antimanyetik özellikli ve 80 saatlik Power Reserve, yani güç rezerv süresi söz konusu. Dolayısıyla hala aynı tabanı kullandığını söyleyebiliriz. Ama modelin perfore yapısıyla uyumlu olması açısından özellikle ana plaka, gövde ve köprülerin tasarımında bazı ufak boşluklara yer verilmiş. Bu da saatin şeffaf temasını mekanizmada da devam ettirmesini sağlamış. Bu benim hoşuma giden bir özellik. Baktığınız zaman gerçekten bir mühendislik kafasıyla, bir mühendislik vizyonuyla tasarlandığını görebiliyorsunuz. Saat 12 noktasına yerleştirilmiş balans arkada hemen Rado ambleminin altında duruyor ve bakar bakmaz orada balansın tik-tak hareketinin salınımını görebiliyorsunuz. Evet, o Captain Cook'a özgü hareket eden çapa logosu da beraber, yine bence saate dair en hoş detaylardan bir tanesi. Evet, güzel bir detay bu arada. Genel itibariyle ben saatin tasarımını da beğendim, teknik özelliklerini de beğendim. Güzel bir Captain Cook uyarlaması olmuş diye düşünüyorum. Peki 300 metre su geçirmezliğe sahip bir dalış saatinden bahsediyoruz. Profesyonel bir dalış saati. Aynen, o yüzden bilezikle ilgili de bence biraz konuşmak lazım. Burada bileziğin kalitesini gayet beğendim. Seramikten yapılmış bir bilezik. Seramik aynı zamanda, ama klips kısmında galiba titanyuma yer verilmiş. Klips kısmında titanyuma yer verilmiş. Aslında işin mühendislik kısmını senden dinleyebiliriz. Klipsin iç kısmında, yani katlanan parçalarında neden hala seramik kullanılmıyor da titanyum kullanılıyor? Seramik üretimi itibariyle bu kadar ince ve yüksek açıyla dönen parçalarda üretimi çok zor. Zayiat çok fazla oluyor. Dolayısıyla daha kaba parçalarda seramikten yararlanıyorlar. Anladım. Siz bu kadar ince bir parçayı seramikten üretebilirseniz eğer muhtemelen kısa sürede zaten kırarsınız. Dolayısıyla bu tarz hareketli ve yüksek strese maruz kalan ince parçalarda yine titanyum gibi, çelik gibi elastikiyeti olan, yani sertlik derecesi daha düşük malzemelerden faydalanmakta saat firmaları geri durmuyor. Saatin yine arkasına baktığımızda bu arada koyu renk rotor da bence yine mekanizmaya dair hoş detaylardan bir tanesi. Evet. Koyu bir, yani füme rengi bir safir kristal camın arkasında yer aldığı için yine yani üst düzey saatlerde karşılaştığımız özellikler bunlar. Rado gibi gençleri hedef alan bir markanın böyle bir modeli için bence horolojik anlamda da değer katan etmenler olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Peki her zamanki sorularımızdan birini tekrar dile getirelim. Saatin değiştirmek istediğin bir yeri var mı? Şimdi bu soruyu bana yönlendirmemen lazım. Çünkü bu saatin müşteri kitlesi, hedef müşteri kitlesi ben değilim. Bence ben değilim. Evet. Yani iskelet kadran, işte büyük çap, yüksek kalınlık, hatta oradaki işte open heart design, saate dair Rado, Captain Cook'a özgü bir takım detaylar. Bunların hepsi bir araya geldiğinde bence komple bir paket halinde başarılı bir ürün ortaya çıkmış. Saat özelinde konuşursak ben bir bütün halinde amaca yönelik ve son derece başarılı buldum. Bunu da en iyi bileğinize taktığınızda anlıyorsunuz. Zaten seramiğin kendine özgü hissiyatı var. O çelikte yakalayamadığınız bir hissiyat. Aynı zamanda hafiflikle ilgili de bir avantaj söz konusu. Yoğunluk değerinden dolayı. Yani saatte değiştirmek isteyeceğim bir şey yok. Aksine keşke benim zevklerim, beğenilerimi değiştirme şansım olsaydı da bu saate kendimi uygun hale getirebilseydim. Anladım. Bence bu daha doğru bir yorum oldu. Peki senin değiştirmek istediğin bir kısım var mı? Mekanizmada biraz böyle smoked dediğimiz hafif siyah bileşenlerden mi oluşsaydı? Şimdi orada şöyle bir durum söz konusu. Mekanizmayı daha farklı parçalarla üretmek çok maliyetli bir süreç. O zaman biz bu saati bu fiyatlara alamıyor olurduk. Dolayısıyla kadranda veya işte arka kapakta olduğu gibi koyu renkli camlar kullanmak hem saat üreticileri için hem de müşteriler için cazip bir durum yaratıyor. Burada çok yüksek maliyetler söz konusu olduğu için artı şöyle bir durumda var. Servis ve yedek parçaya ihtiyaç duyma durumlarında sizin bu mekanizmaya özgü yedek parçayı stoğunuzda depolamanız,
sürekli olarak bunun tedariğini sağlayabiliyor olmanız yine operasyonu çok daha maliyetli bir hale getiriyor. Dolayısıyla ben koyu renkli kadran ve arka kapak kullanımını aslında kullanışlılığı da artıran bir durum olduğunu düşünüyorum. Peki Doruk, çok teşekkür ederiz yorumlar için. Ben teşekkür ediyorum. Acaba sırada hangi Rado'nun Captain Cook modeli var? Onu da merakla bekliyorum. Bakalım, yani eğer yeni bir model çıkarsa memnuniyetle kanalımızda yer vermek isteriz. Bununla ilgili de birçok soru almıştık. Hatta ben hala eski Captain Cook modelleriyle ilgili almalı mıyım, hangisini tercih etmeliyim, siz olsanız hangi rengi alırdınız gibi mesajlar alıyorum bu arada sosyal medya hesaplarım üzerinden ve çok da memnun oluyorum. Yani bu kadar insanların hoşuna giden bir saat olması Rado'nun, özellikle ülkemizde tekrar aktif bir şekilde saat meraklıları tarafından tercih edilen markalar arasına girmesi benim için gerçekten çok memnun edici. Captain Cook da bence markayı bu platformda en iyi temsil eden modellerden biri. Eğer yeni bir model çıkarsa memnuniyetle tabii kanalımızda tekrar konuk etmek isteriz. O halde bir sonraki inceleme videomuzda görüşmek üzere diyoruz. Saygılarımızla. Görüşürüz. Hoşça kalın.